Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi yeni bir projeyle karşınızdayım. Bu ipten hiç çalışmadım. Açıkçası bu da zaten ilk çalışmam ve sizinle de yaparken paylaşmak istedim. Çünkü sayfamda paylaştığım zaman Instagram sayfamda şuraya alta bir yere bakarım. Beni oradan takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Instagram sayfamda paylaştığım her şeyin tarifi soruluyor arkadaşlar. Ben de bazen ilk yaptığım şeylerin videosunu çekemiyorum. Haliyle bu anlık gelişiyor. Bu da dediğim gibi anlık gelişen bir proje. Bunu da ilham aldığım bir sayfa var. Instagram'dan da takip ediyorum. Bolca Yemek sayfası. YouTube kanalı da var. Orada da bunun bir değişik versiyonunu yapmış Ferhan Hanım. Buradan sevgilerimi yolluyorum. İzliyorsa beni. O sayfasına paylaşmış. Yalnız o farklı. Buraları pembe ve mat deri. Yani parlak, içi görünmeyen. Ben şeffaf bir şu şekilde bir kalem var. Bununla çalışacağım. Kenarlarını kuzu ipten yapmış. Ben de böyle bu sezonun trendi tüylü, tavşan tüyü kürk iplerden çalıştım. Onlardan yapmış. Daha doğrusu ilham kaynağım o oldu. Ben de tuhafiyede bir malzeme ararken bunları gördüm. Dedim ki neden olmasın, yapabilirim. Değişik de olur. Şeffaf, hem içte görünür. Değişik bir tasarım olur diye düşündüm. Ve şu şekilde 8 adet bu kare parçalardan aldım şeffaf. Bunlar 8,5 milim santim. Bakın arkadaşlar. Şöyle ölçelim. Bakın 8,5 da 8,5 santim genişliğinde kare parçalarım var. Bundan tam 8 adet lazım arkadaşlar. Ben şimdi 7 adet olanını işledim. 3 nokta, bakın şöyle odaklanın, 25 milim tığ ile ve bu kürk iplerimiz var. Marka paylaşmayacağım ama her yerde bulabilirsiniz. Bakın şöyle tavşan tüyü diye geçiyor ama kürk ip. Bunlardan 1 adet 100 gram yumağımız, 1 adet kullandım ve gördüğünüz son teki kaldı. Bir de etrafını geçeceğim. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum ama olmazsa size tekrar ne kadar ip kullandığımı söylerim. Şimdi arkadaşlar, ben dediğim gibi 7 adet yaptım bunları. Şimdi bir tanesini sizinle birlikte yapalım. Zaten yapımı çok basit. Sonra birleştirme kısmına geçeceğiz. Dediğim gibi ben de ilk kez yapıyorum. Şimdiden aksaklıklar olurken, anlatırken kusura bakmayın diyorum ve bunun yapımına geçelim. Evet, bakın şimdi bu şeffaf bir parça. Buradan bakın ön yüzeyini buldum. Şurası görünüyor ama çok da fark etmiyor açıkçası arkadaşlar, bu şeffaf olduğu için. Şimdi ipimi şöyle arkadan doğru tutuyorum ve şu ilk baştaki boşluktan değil, onun yanındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Biraz oyalayıcı ve zor olabilir ama geçiyor arkadaşlar. Diğerlerini zaten yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi ipimi buradan geçirdim ve sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu ipimi de buradan gizleyeceğim. Çok sıkı olmayacak şekilde sık iğnemi yaptım. Her deliğe bir adet sık iğnemi yapıyorum. Şimdi her deliğe bir adet yapıyorum. Şurada köşe deliklerine 3 adet yapıp dönüşlerimizin kasmaması için buraya 3 adet yapacağım. Dediğim gibi elinizi çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan, yani kasılmayacak buradaki malzeme. Parçamız kasılmasın, pot durmasın. Şimdi köşeye geldik. Bakın arkadaşlar, bu köşeye 3 adet batıyorum. Köşe dönüşlerimiz düzgün olsun, kasmasın. Eğer elinizi sık tutarsanız bu ortaya doğru bükülebilir. O yüzden. Ve üçüncüyü de yaptım. Şimdi diğerlerini her bir deliğe, köşeler hariç, köşeler 3 tane batacağız. Buradaki de köşede zaten bitiş noktamız, 3 adet batıp birleştireceğiz. Burada tekrar buraya kadar gelip görüşelim arkadaşlar. Evet, sonuncu bakın köşeye geldim. Burada zaten birleştireceğiz örneğimizi. Buraya da 3'er adet sık iğnemi yapıyorum. Sonuncuyu da yaptım.
Şimdi şu başta zaten bu ipi el yordamıyla buluyorsunuz arkadaşlar. Kürklü ip olduğu için e, yani doğal olarak boşlukları görünmüyor. Şöyle elimle bakın ilk yaptığım sık iğneyi buluyorum. Ve buraya bunu şöyle bağlayacağım. Ve ip kaydırma yöntemini şöyle kaydıracağım. Bakın bunu buradan şöyle keseceğim ve ipimi gizleyeceğim. Diğerlerini de yapacağım. Bu iplerimizi bu şekilde bakın. Şöyle yürüterek gizliyorum. Bunu zaten aralarını birleştirirken aralarda da yok edebilirsiniz işlerken. Ama ben şu şekilde bakın. Şöyle arada gizledim. Şimdi bakın 7 adet vardı zaten. Bir adet de biz sonradan gösterdim ve toplamda 8 adet şu şekilde kutucuğum var. Şimdi arkadaşlar bunları temizleyeceğim. Temizlemeden önce şöyle mantığını göstereyim. 2 adet önde. Bakın. Bu 6. Şimdi ikişer ikişer bu parçalarıma şöyle birleştireceğim arkadaşlar. Önce şu kenar yerlerinden birleştireceğim. İkişer ikişer bunları yapıyorum ve bu son adet birer tane de bunlar yana gelecek arkadaşlar. Yana gelecek. Bunlar kenar duvarları olacak. Bunlar tek kalacak. Bunları en son ekleyeceğiz. Önce ikişer ikişer dediğim gibi göstereceğim. Bunların ortasından birleştireceğiz ve evet arkadaşlar şimdi iğneye şu ipimden bir parça taktım ve bu iki parçayı birleştireceğim. Şöyle uç köşesinden şöyle iğnemizi takalım. Karşıdan da bunu tığla da yapabilirsiniz ama ben iğneyle yapmayı tercih ediyorum. Ama dediğim gibi birleşimi tığla da yapabilirsiniz. Ben böyle bu şekilde düşündüm. Önce bakın şöyle aradan bu ipimizle önce bu iki parçayı birleştiriyoruz. Şu ara kısmını. Ara kısmını birleştiriyoruz. Bakın dediğim gibi bunu da el yordamıyla yapıyoruz. Çünkü zaten ip kürklü olduğu için görünmüyor arkadaşlar. O yüzden iğneyle birleştirmeyi tercih ettim. Şimdi bunu şu uca kadar birleştireceğim. Dediğim gibi zaten 6 parçasını ana gövde için, 2 parça da yan kenarlar için gerekli bize. Şimdi bu 6 parçayı ilk önce bunları birleştiriyorum. En sonda da yani birleştireceğim. En sonda da yan kenar kısımlarını birleştirmeyi düşünüyorum. Şimdi şuradan kenarımızdan da şöyle tutturalım. Bakın şimdi şu diğer iki parçayı da bakın buna böyle ekleyerek gideceğim. Bunu da ipimi kesmiyorum. Bakın arkadaşlar ipimi kesmiyorum. Burada şu ikisini şöyle birleştiriyorum ve şu ortada bir kere de birleştirdikten sonra şöyle geriden orta kısmından batıp buna sabitliyorum. Şimdi aşağı doğru diğer kısımları birleştireceğim. İlk önce şöyle ortasından bir birleştireyim dedim arkadaşlar. Sonra zaten şu yan kenarlarını birleştireceğim.
Sonuç nasıl olacak ben de hiç bilmiyorum gerçekten. Sadece bunları gördüm ve çok beğendim. Ben de bir küçük, zaten mini bir çanta oluyor bu arkadaşlar. Bundan büyük bir şey beklemeyin. Ufak telefon, işte küçük cüzdan, böyle şeylerin sığabileceği bir çanta olacak. Ama dediğim gibi benim de çok hoşuma gitti, bir denemek istedim. Bu kürk ipleri de görüyordum. Ne yaparım diye düşünüyordum açıkçası. Kışlık ipler, çünkü bunlar çok trend şu anda. Yani ben de değişik şeyleri seviyorum, biliyorsunuz, beni takip ediyorsanız Instagram'dan. Genelde böyle değişik şeyler hoşuma gider. Dediğim gibi Ferhan Hanım, yani Bolca Yemek sayfasında da görünce dedim neden ben de yapmayayım, ben de yapayım dedim. Yalnız kendi yorumlamamı da tabii ki katıyorum. Yani ip değişikliği, malzeme değişikliği yapıp böyle bir şey denemek istedim. Umarım güzel olur. Umarım siz de beğenirsiniz. Size de ilham olurum. Şimdi son kısmından da şöyle birleştiriyorum. Şimdi diğer iki parçamızla birleştireceğim. Bu ipleri sonra temizleyeceğiz arkadaşlar, merak etmeyin. Şimdi iki parça daha alıyorum. Şimdi bu iki parçamı da bakın bu şekilde tekrar devam ediyorum. Bu şekilde birleştireceğim. Yönlerine bakalım. Evet, iki parçamı da buraya sabitleyeceğim. Aynı demin yaptığım gibi ipimi hiç kesmeden şöyle uç kısımlarından doğru birleştirdim. Ve şu en son yaptığımız kısma dönüp şuradan da tekrar buraya bir sabitliyorum, orta kısma. Evet. Şimdi şu uç kısımlarını tekrar kenar kısımlarından doğru şöyle bir birleştireyim. Daha önce kürk iplerle hiç çalışmadım. Dediğim gibi merak da ediyordum nasıl yapısı var. Hiç çalışmadım, sayfamda da bulunsun diye. Bakalım sonuç nasıl olacak arkadaşlar. Şimdi sonuncuya geldik. Burada da bunu sabitleyip burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Çünkü artık şu ara kısımlarını birleştireceğim. Yani şuraları birleştireceğim. Şimdi ipimi buradan şöyle sabitliyorum. Ucunu da bağlıyorum. Ve bunu buradan kesiyorum. Şimdi bakın 2 4 6 tanesini sabitledik. Şimdi şu araları birleştireceğim. Onu da tekrar gene aynı şekilde iğne yardımıyla yapacağım. Bu iplerimizi buradan gizleyeceğim sonra arkadaşlar. Onları takılmayın. Onlar gizlenecek. Tığ yardımıyla içeriden doğru yürütüyorum ben onları. Şimdi bu kenarları da aynı şekilde karşıya kadar birleştirip gelelim arkadaşlar. Değişik bir işlem yok. Burada nasıl yaptıysak bunları da karşıya kadar tarafında 1 2 şu araları birleştirip gelelim. Evet, bütün bakın kenarları alt parçanı da birleştirdim. Şimdi yan parçalarımız var arkadaşlar, bakın. Yani şöyle olacak. Bunlar yan tarafa şöyle katlayacağız. Şu şekilde katlayacağız. Bunlar yan kısımları olacak ve bunlar kaldı. Sadece şimdi bunları da yaptıktan sonra zaten birleşmiş olacak çantamızın parçaları. Sonra ağız kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi buraları da birleştirelim. Şurada ipim vardı. Zaten bunu koparmamıştım. Bunu da
aynı şekilde ilk önce şu kısmından sabitliyorum. Sonra şöyle bütün parçaları yaptığımız gibi bunu da elimle iğne yardımıyla birleştireceğim. Bunu birleştireceğim arkadaşlar. Buraya da bunu birleştireceğim. Sonra yanlarını birleştirmeye geçeceğiz. Şimdi bu iki parçayı şuradan sabitleyeyim, geliyorum. Bu kısmını ben yaptım. Şimdi diğer kısmını da size göstereceğim. İki tarafını da bu şekilde birleştirmiştik. Bu tarafını kapattım. Şimdi bu tarafında bakın şu katlıyoruz ve bu iki kenarı bir burayı birleştiriyoruz ve zaten çantamız bakın formunu almış olacak. Burayı da birleştirdikten sonra şimdi bu iki kenarını birleştirelim. Şöyle karşılıklı iğne yardımıyla, dediğim gibi el yordamıyla buluyoruz. Çünkü batış yerleri görünmüyor. Şöyle düz olacak şekilde, yani iki ucu birbirine denk gelecek şekilde birleştireceğiz. Şimdi bu kenarları da birleştirelim. Artık diğer ağız kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Artık fermuar, o kısımları da yapım aşamasına geçeceğiz. Şimdi bu iki kenarı da birleştiriyoruz bu şekilde. Bu tarafını birleştirip geliyoruz. Evet, bakın birleşimlerimi yaptım. Şimdi arkadaşlar diğer aşamaya geçebiliriz. Bakın zaten bu küçük bir çanta olacak. Dediğim gibi telefon, cüzdan ancak sığar. Bu tarafa bir fermuar çalışması yapacağız şimdi ağız kısmına. Şimdi o kısma geçebiliriz. Evet arkadaşlar, çantamızın ana gövdesini bitirmiştik. Şimdi fermuar kısmına geçiyorum. Ben burada dediğim gibi ilk kez yaptığım için burada bir körüklü fermuar kullanmak istedim. Bakın bu şekilde körüklü fermuarımız var. Bu biraz daha uzundu. Ben şu köşelerinden bakın kestim. Şöyle yaklaştırayım. Köşelerinden kestim. İğne yardımıyla, iplik yardımıyla şöyle kıvırdım. Ve bunu çantanın boyuna getirdim arkadaşlar. Şimdi körüklü fermuarımızın etrafını da ipimizle kapatacağız. Ve sonra çantamıza monte edeceğiz. Şimdi ipimizi alıyoruz. Bu kısımdan başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk köşe kısmındayız. Arkadan doğru alıyoruz ipimizi. Şimdi bu kısma 4 adet sık iğne yapacağım ki bu köşesi kapansın. Dikişlerimiz zaten görünmeyecek. İpimiz tüylü bir ip olduğu için 2, elimizi sıkmadan yapmaya çalışırsak 3, fermuarımızda kasma yapmaz ve bu da 4. Şimdi sıradaki boşluğa batıyoruz ve 2 tane sık iğne yapıyoruz. Her bir deliğe burada ikişer tane sık iğne yapıyoruz ve elimizi sıkmadan arkadaşlar. Eğer sıkarsanız fermuarınız kasar ve pot durur. Bunu istemeyiz. O yüzden bol bol her deliğe ikişer adet batarak fermuarımızın etrafını döneceğiz. Şimdi ben köşeye kadar sık iğnelerimi yapayım. Köşede dönüşümüzü yapalım. Evet, şimdi köşede bakın burada 3 adet sık iğne yapıyoruz. 2 ve 3. Buraya 2 tane. Yanındakine de 2 tane. Ve diğer köşeye de 3 tane. Yandakine artık 2 tane, diğerlerine. Sıranın sonuna kadar ikişer tane yapıyoruz. Şu sonda 4 tane yapacağız arkadaşlar. Evet, son köşedeyiz. Buraya da 4 tane yapıyoruz ve artık monte edeceğiz çantamıza fermuarımızı.
Şu biraz zor oldu. Evet arkadaşlar, bakın şimdi şurada ipimi biraz uzun bırakıyorum ki dikerken tekrar bu tarafa ip eklemeyeyim diye biraz uzun kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, fermuarımı da kenarlarını geçtim, monteye hazır bir hale getirdim. Şimdi bundan önce arkadaşlar ben bunu çapraz takılan bir çanta olarak kullanmak istedim. Ve şu şekilde yanda bakın köprülerimiz var. Ben bu kenarlara köprü takacağım arkadaşlar. Siz isterseniz bu küçük taraflara kısa sap takabilirsiniz ama ben yan çanta olarak kullanmayı tercih edeceğim. O yüzden şu kenar kısımlarına şöyle kaldırayım birazcık. Bakın şuralara bu köprülerimi sabitleyeceğim. Zaten arkalarında aparatları var. Şimdi ben buralardan küçük bir delik açacağım ve bunları buraya sabitleyeceğim. Yan aparatları da taktım. Bakın dediğim gibi küçük delikler oluşturdum ve askı için köprü aparatlarımı taktım şu şekilde. Şimdi arkadaşlar fermuarımı monte edeceğim. Bakın iplik bırakmıştık. Şimdi bu ipliğe iğnemizi takacağız. Bakın buradan iki kenarına körükle çantanın kenarından birleşim yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi birleştirme aşamasına geçeceğiz. Dediğim gibi şu fazladan bıraktığım ipin ucuna iğnemi taktım. Bakın şöyle ayarlıyoruz. Kenar kısımlarını, yani bu ucu ve bu ucu dönerek çantamıza sabitleyeceğiz. Şöyle ortalıyoruz fermuarımızı. Şuradan başlayıp bu köşe kısmından şöyle fermuarımın buradan başlayıp karşı bu uca gelene kadar muntazam bir şekilde, dediğim gibi el yordamıyla, göz kararıyla, çünkü ip biliyorsunuz peluş olduğu için batım yerleri pek görünmüyor. Olabildiğince düzgün bir şekilde çantamızı birbirine fermuarla birleştireceğiz. Şöyle. İp tüylü ip olduğu için takılma olabiliyor. Dikkatlice, yavaşça çekelim. Birleşim yaparken de tüylerin çok ezilmemesine dikkat edelim arkadaşlar. Birleşim noktalarımızda böyle tüylerimiz ezik durmasın. Bunu yönüne göre ayarlayabilirsiniz. Buradan başladım. Bakın bütün kenarını birleştiriyorum. Dediğim gibi el yordamıyla köşeleri, batacağımız yerleri buluyoruz. Çok da ipimizi sıkmıyoruz. Gevşek bırakarak dikiyoruz ki kasmasın, dediğim gibi, ve güzel bir görüntü olsun. Şimdi bütün kenarları iğneyle birleştirip geliyoruz. Evet arkadaşlar, bakın bütün kenarlarımı diktim. Gene başlandığım yere geldim. Burada ipimi kilitleyeceğim ve gizleyip keseceğim arkadaşlar. Birleşim işlemimiz zaten bitti. Dediğim gibi iğneyle bütün kenarlarını birleştirdik. Şimdi şöyle düğümümü attım. İpimi de birazcık şuradan yürüteceğim aşağı doğru ve keseceğim. Ve kestim. Ay çok tatlı oldu. Bakın çok güzel. İçi de böyle bu şekilde. Bakın
Şimdi yanında askılarımız var. Askılarımızı takacağız ve çantamızın yapımı bitti arkadaşlar. Ve şöyle göstereyim. Bakın bir yumak ipten bu kadar ipimiz de arttı. Yani bir yumak ip yeterli oluyor arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi dediğim gibi askılarımızı buraya takıp çantamızı bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar, çantamın bitmiş haliyle karşınızdayım. Şöyle kendi etiketimi taktım. Kenarlarına bakın şöyle ayarlanabilir. Omuz askısı, çapraz askı taktım. Dediğim gibi siz normal el çantası küçük kısa sap da takabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim. İçi de bence günlük kullanım için oldukça geniş. Telefon, cüzdan, gözlük hepsi içine sığar bunun. Şimdi bir ölçü vereyim arkadaşlar size. Çantanın şöyle bitmiş hali 20-21 santim gibi. Şöyle yüksekliği de 10-11 santim gibi arkadaşlar. Derinliği de zaten bakın şöyle alt genişliğinde de o da aynı şekilde 10-11 santim. Bence oldukça şık bir çanta oldu. Günlük kullanım için de bence bu kış aylarında kürklü çantanız yoksa, değişik tasarım çanta arıyorsanız bence bu çanta tam size göre, ben de severek kullanacağım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi ben de ilk kez yaptım. Yaparken sizinle paylaştım. Umarım siz de beğenerek, severek yaparsınız. Kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın.